Ders 1. Yakındaki parka gittin mi? Yakındaki parka gittin mi? Hayır, henüz değil. Güzel mi? Yemyeşil yeşillikler ve renkli çiçeklerle çarpıcı olduğunu duydum. Kulağa hoş geliyor. Ziyaret etmek ve güzelliğini deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Bazı resimler gördüm ve huzurlu bir vahaya benziyor. Tam olarak ihtiyacım olan şey bu. Dinlenmek ve gevşemek için sakin bir yer. Parkta bir göl olduğunu duydum. Sakin manzaraları hayal edin. Oh, bu daha da cazip. Göl kenarında piknik yapabiliriz. Doğa ile çevrili güneşli bir öğleden sonra geçirmek harika olurdu. Kesinlikle. Yavaş bir yürüyüşe çıkabilir ve huzurlu atmosfere dalabiliriz. Yakında oraya gitmek ve doğal güzelliğinin tadını çıkarmak için planlar yapalım. Hepim içindeyim. Yakındaki parkın harikalarını keşfetmenin zamanı geldi. Seninle keşfetmek için sabırsızlanıyorum Anna. İnanılmaz olacak. Ders 2. Herhangi bir turistik yer önerebilir misiniz? Peki, toplu taşıma araçlarıyla erişilebilen herhangi bir turistik yer önerebilir misiniz? Tabii ki. Şehir merkezindeki yerel müzeyi ziyaret etmeye ne dersiniz? Kulağa ilginç geliyor. Orada ne görmeyi bekleyebiliriz? Müzede bir sanat koleksiyonu, tarihi eserler ve etkileşimli sergiler var. Yerel kültür ve tarih hakkında bilgi edinmenin harika bir yolu gibi geliyor. Kesinlikle. Diğer bir seçenek ise şehir merkezine yakın güzel park. Doğada vakit geçirmeyi seviyorum. Orada hangi aktiviteler var? Yavaş bir yürüyüşe çıkabilir, piknik yapabilir, hatta parkı keşfetmek için bisiklet kiralayabilirsiniz. Dinlenmek ve açık havada eğlenmek için mükemmel bir yol gibi geliyor. Kesinlikle. Son olarak, şehrin çarpıcı panoramik manzarasını sunan popüler bir bakış açısı var. Nefes kesici manzaralara her zaman hazırım. Oraya nasıl ulaşabiliriz? Otobüse binebilir ve ardından bakış açısına ulaşmak için kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Bu kulağa uygulanabilir geliyor. Şehri böyle bir bakış açısıyla görmek beni heyecanlandırıyor. İlgilendiğine sevindim. Bu cazibe merkezleri size unutulmaz bir deneyim sunmalıdır. Tavsiyeler için teşekkür ederim Anna. Onları keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Hoş geldin, John. Şehri keşfederken zamanınızın tadını çıkarın. Ders 3. Kampanyamızı tartışmalıyız. Merhaba Anna. Kampanyamızı tartışmalıyız. Araştırmamız genç profesyonellere ulaşması gerektiğini gösteriyor. Bu ilginç. Kampanyayı onlara hitap edecek şekilde nasıl uyarlayabiliriz? Ürünümüzün kariyer gelişimi için faydalarını sergilemeye odaklanabiliriz. İyi fikir. Ürünümüzün profesyonel yaşamlarını nasıl geliştirebileceğini vurgulamalıyız. Kesinlikle. Genç profesyoneller arasında popüler olan sosyal medya platformlarını da kullanabiliriz. Bu, daha geniş bir kitleye ulaşmak için harika bir yoldur. Başka hangi stratejileri kullanabiliriz? Genç profesyoneller arasında güçlü bir takipçiye sahip olan etkileyicilerle işbirliği yapabiliriz. Mükemmel öneri. Onların onayları kampanyamızın başarısını büyük ölçüde etkileyebilir. Ek olarak, sadece genç profesyoneller için özel indirimler veya teşvikler sunabiliriz. Bu, bir münhasırlık duygusu yaratmanın ve dikkatlerini çekmenin akıllıca bir yoludur. Kabul ettim.
Ayrıca ilgi çekici ve görsel olarak çekici içerik oluşturmaya odaklanmalıyız. Kesinlikle. Göz alıcı görseller ve özlü mesajlar ilgilerini çekecek. Memnun genç profesyonel müşterilerden gelen referansların gücünü de unutmayalım. Doğru. Olumlu yorumlar ve başarı öyküleri güven ve güvenilirlik oluşturacaktır. Genel olarak, genç profesyonelleri etkili bir şekilde hedefleyerek, kampanyamızın başarı şansı daha yüksek olacaktır. Stratejilerimizin onlarla rezonansa gireceğinden eminim. Hadi başlayalım. Kesinlikle. Bu fikirleri uygulayalım ve kampanyanın ilerlemesini izleyelim. Bir plana benziyor. Birlikte, bu kampanyayı büyük bir başarı haline getirebiliriz. Ders 4. Seyahatimiz sırasında konaklama için çok fazla harcayabiliriz. Seyahatimiz sırasında konaklama için çok fazla harcayabileceğimizden endişe ediyorum. Anlıyorum. Konaklama fiyatlarına baktınız mı? Evet, internete göz atıyorum ve çoğu makul fiyatlı görünüyor. Bunu bilmek güzel. Konfor ve satın alınabilirlik arasında bir denge bulmak önemlidir. Kesinlikle. Kaliteden ödün vermek istemiyorum ama bütçemize de bağlı kalmak istiyorum. Katılıyorum. Paranın karşılığını iyi sunan konaklama yerleri arayabiliriz. Belki bir konuk evinde veya oda ve kahvaltıda oda rezervasyonu yapmayı düşünebiliriz. Bu harika bir fikir. Bu tür konaklama yerleri genellikle rahat ve bütçe dostu bir deneyim sağlar. Yerel işletmeleri de desteklemek güzel olurdu. Kesinlikle. Devamlı promosyonları veya indirimleri de kontrol edebiliriz. Evet, anlaşmalara dikkat etmek biraz para biriktirmemize yardımcı olabilir. Diğer bir seçenek ise fiyatların daha düşük olabileceği şehir merkezinin biraz dışında kalmayı düşünmektir. Bu dikkate değer, özellikle toplu taşıma araçlarına kolayca erişilebiliyorsa. Kesinlikle. Bir karar vermeden önce her seçeneğin artılarını ve eksilerini tartabiliriz. Kabul ettim. Konaklama masraflarımıza dikkat ederek, genel olarak daha bütçe dostu bir gezi yapabiliriz. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Kalacak konforlu ve uygun fiyatlı bir yer bulalım. Bir plana benziyor. Birlikte akıllıca seçimler yapabilir ve fazla harcama yapmadan seyahatimizin tadını çıkarabiliriz. Ders 5. Bütçeniz nedir? Harika. Farklı seçeneklerimiz var. Bütçeniz nedir? Aklımda ılımlı bir bütçe var. Satın alınabilirlik ve kaliteyi dengelemek istiyorum. Kulağa mantıklı geliyor. O aralıkta bir şeyler bulabiliriz. Peki ya sen? Bütçeniz nedir? Biraz daha yüksek bir bütçem var, ancak uygun maliyetli seçimleri de düşünmeye açım. Bunu bilmek güzel. Birleştirilmiş bütçelerimiz dahilinde çeşitli seçenekleri keşfedebiliriz. Kesinlikle. Finansal ihtiyaçlarımızı karşılayan konaklama yerleri bulmak önemlidir. Kabul ettim. Bütçelerimizi göz önünde bulundurarak iyi bilinçli bir karar verebiliriz. Ayrıca mevcut özel fırsatları veya indirimleri de arayabiliriz. Evet, promosyonlara dikkat etmek biraz para biriktirmemize yardımcı olabilir. Ek olarak, maliyeti bölmek için konaklama paylaşımını düşünebiliriz. Bu akıllıca bir fikir. Harcamaları paylaşmak ikimiz için de faydalı olacaktır. Kesinlikle. Bütçelerimize uygun farklı konaklama türlerini keşfedebiliriz.
Potansiyel seçeneklerin bir listesini yapalım ve bunları fiyat ve olanaklara göre karşılaştıralım. Bir plana benziyor. Bütçelerimizi göz önünde bulundurarak kalmak için mükemmel bir yer bulabiliriz. Bütçemiz dahilinde harika bir konaklama bulmaktan heyecan duyuyorum. Araştırmaya başlayalım. Kabul ettim. Uygun fiyat ve konfor arasında mükemmel dengeyi bulacağız. Ders 6. Her zaman bunun için zaman bulmakta zorlanıyorum. Ama her zaman bunun için zaman bulmakta zorlanıyorum. Herhangi bir öneri var mı? Anlıyorum. Zaman bulmak zor olabilir. Bir program belirlemeyi denediniz mi? Planlama konusunda tutarlı değilim. Nasıl çalışmasını sağlayabilirim? Günlük rutininizde boş zaman ceplerini belirleyerek başlayın. Bu iyi bir nokta. Biraz kesintim olduğunda not alacağım. Ardından, öncelik vermek istediğiniz etkinlik için belirli zaman aralıkları ayırın. Yani programımda bunun için ayrılmış zamanı engellemeli miyim? Evet, bunu kendinizle önemli bir randevu olarak değerlendirin. Bu mantıklı. Bu aktiviteye öncelik verme taahhüdünde bulunmak gibidir. Kesinlikle. Ayrıca, onu daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmayı düşünün. Bu şekilde günüme uymak ezici ve daha uygun hissettirmeyecek. Kesinlikle. Ve unutmayın, daha kısa sürelerle başlamak ve kademeli olarak artırmak sorun değil. Bu biraz baskıyı azaltır. Zamanla tutarlılığımı artırabilirim. Ek olarak, etkinliği mevcut rutininize entegre etmenin yollarını bulun. Bu iyi bir fikir. Belki bunu zaten düzenli olarak yaptığım bir şeyle birleştirebilirim. Evet, bu şekilde alışkanlık haline getirmek daha kolay hale gelir. Bu önerileri takdir ediyorum, Anna. Onları deneyeceğim ve nasıl çalıştığını göreceğim. Hoş geldin, John. Zamanı bulmanın bu stratejilerle daha yönetilebilir hale geleceğine inanıyorum. Motive olmuş hissediyorum. Yardımınız ve rehberliğiniz için teşekkür ederiz. İstediğin zaman, John. Sizin için önemli olan şeyler için o zamanı bulmanıza destek olmak için buradayım. Ders 7. Pasaportunuz ve vizeniz hazır mı? Pasaportunuz ve vizeniz hazır mı? Evet, pasaportumu önceden yenilediğimden emin oldum. İyi düşünce. Pasaportumun hala geçerli olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Yakında yaptığınızdan emin olun. Son dakika sürprizleri istemiyoruz. Kesinlikle. Gerekirse kontrol edip yenileyeceğim. Peki ya vizeniz? Gereksinimleri incelediniz mi? Henüz değil. Hedefimiz için vizeye ihtiyacım olup olmadığından emin değilim. Öğrenmek önemlidir. Vize şartlarını birlikte inceleyelim. Bu bir plan gibi geliyor. Gerekli tüm bilgileri toplayacağım. Hedefe bağlı olarak, önceden vize başvurusunda bulunmamız gerekebilir. Gerekirse vize başvuru sürecini başlatmak için bir not alacağım. İşlem süresini ve gerekli destekleyici belgeleri kontrol etmeyi unutmayın. Gerekli tüm belgeleri vaktinden önce topladığımdan emin olacağım. Harika. Pasaportlarımız ve vizelerimizle hazırlıklı olmak bize gönül rahatlığı sağlayacaktır. Gerçekten de. Sorunsuz bir yolculuk sağlamak için önemli bir adımdır. Tüm evrakları sıraladıktan sonra, seyahatimizin tadını çıkarmaya odaklanabiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum.
Pasaport ve vizeyi hatırlattığın için teşekkürler. Hoş geldin, John. Düzenli kalalım ve maceramız için her şeyi hazırlayalım. Ders 8. Henüz bir daire aramaya başladınız mı? Henüz bir daire aramaya başladınız mı? Evet, daha yeni başladım. Oldukça heyecan verici. Bu harika. İlgilendiğiniz belirli bir alan var mı? İş yerime yakın birkaç mahalle düşünüyorum. İyi fikir. Dairenin büyüklüğüne ne dersiniz? Geniş bir şey mi arıyorsunuz? Rahat bir yeri tercih ederim. Çok büyük bir şey yok. Anlaşılabilir. Peki ya bütçe? Bir sınır koydun mu? Evet, aklımda bir bütçe var. Fazla harcamak istemiyorum. O akıllıca bir şey. Mali açıdan sorumlu olmak önemlidir. Kesinlikle. Bankayı bozmadan ihtiyaçlarıma uygun bir yer bulmak istiyorum. Tamamen katılıyorum. Zaman ayırın ve farklı seçenekleri keşfedin. Mükemmel daireyi bulacaksınız. Teşekkür ederim. Aramaya devam edeceğim ve umarım yakında ideal evimi bulacağım. Daire avında iyi şanslar. Yardıma ihtiyacın olursa bana haber ver. Teşekkürler, John. Desteğiniz için minnettarım. Ders 9. Buradan taksiye binmeye ne dersiniz? Buradan taksiye binmeye ne dersin? Bu iyi bir fikir gibi geliyor John. Bu bizi ana yola kadar yürümekten kurtaracaktı. Aynen öyle, Anna. Özellikle ağır çantalarımız varsa veya hava uygun değilse daha uygundur. Kabul ettim. Taksi durağını veya taksilerin genellikle yolcuları aldıkları yakındaki bir yeri arayalım. Orada bir tane görüyorum, Anna. O yöne gidelim. Harika, John. Orada bekleyebilir ve biri geldiğinde taksi sinyali verebiliriz. Çok uzun sürmemeli, yoğun bir bölgede olduğumuzu düşünürsek. Umarım taksiler var. Değilse, diğer ulaşım seçeneklerini düşünebiliriz. Bu doğru, Anna. Gerekirse araç paylaşım hizmetlerini veya toplu taşıma araçlarını keşfedebiliriz. Beklerken yaklaşan taksilere dikkat edelim. Kesinlikle, Anna. Varsa birini kaçırmak istemiyoruz. Oh, bak. Yaklaşan bir taksi görüyorum. Sürücünün dikkatini çekmek için ellerimizi sallayalım. Mükemmel zamanlama, Anna. Sürücünün bizi görmesini ve durmasını sağlayalım. Taksi kenara çekiliyor. Hadi çabuk içeri girelim. Senden sonra, Anna. Seni taksiye kadar takip edeceğim. Teşekkür ederim, John. Sürücüye varış noktamızı verelim ve rahat bir yolculuğun tadını çıkaralım. Katılıyorum, Anna. Şimdi rahatlayabilir ve taksinin bizi gitmemiz gereken yere götürmesine izin verebiliriz. Ders 10. Gün boyunca fiziksel aktivite gerçek bir fark yaratabilir. Anna, gün boyunca fiziksel aktivite gerçek bir fark yaratabilir. Haklısın John. Refahımız üzerindeki etkisini hafife almamalıyım. Kesinlikle. Enerjiyi artırır, ruh halini iyileştirir ve sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur. Katılıyorum. Zevk aldığımız aktiviteler bulmalı ve onları günümüzün düzenli bir parçası haline getirmeliyiz.
Yürümek, merdiven kullanmak veya esneme yapmak gibi küçük adımlar atmak işe yarayabilir. Kesinlikle. Her küçük parça önemlidir ve yoğun egzersizler yapamazsak kendimizi dövmemeliyiz. Haklısın Anna. Kendimizi suçlu hissetmemeliyiz. Dengeli bir bakış açısına sahip olmakla ilgili. Bana hatırlattığın için teşekkürler John. Benim için neyin işe yaradığına ve yaşam tarzıma odaklanacağım. Sağlıklı bir yaklaşım, Anna. Fiziksel aktivitede neşe bulun ve sürdürülebilir bir rutin sürdürün. Yapacağım, John. Bu, kendimize baskı veya suçluluk uygulamamak değil, refahı arttırmakla ilgilidir. Aynen öyle, Anna. Küçük adımlar olumlu değişikliklere yol açar. Kendinize iyi bakın ve sürecin tadını çıkarın. Ders 11. Çevrimiçi varlığımız günümüzde giderek daha önemli hale geldi. Kulağa ilginç geliyor Anna. Aklında ne var? İyi, çevrimiçi varlığımızın günümüzde giderek daha önemli hale geldiğini fark ettim. Haklısın Anna. Sosyal medyanın ve dijital platformların yükselişiyle çevrimiçi imajımızı yönetmek çok önemlidir. Kesinlikle. Çevrimiçi varlığımız kişisel ve profesyonel yaşamlarımızı çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bu doğru. İş fırsatlarını, ağ oluşturmayı ve hatta kişisel ilişkileri etkileyebilir. Çevrimiçi varlığımızı kendi avantajımıza nasıl kullanabileceğimizi düşünüyordum. Bu harika bir fikir, Anna. Olumlu ve özgün bir çevrimiçi görüntü oluşturmak çok önemlidir. Başarılarımızı paylaşmak ve mahremiyetin korunması arasında bir denge sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Ne yayınladığımıza dikkat etmek ve başkalarıyla olumlu etkileşim kurmak bir fark yaratabilir. Ayrıca gizlilik ayarlarıyla güncel kalmanın ve paylaştıklarımız konusunda dikkatli olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Kişisel bilgilerimizi korumak dijital çağda çok önemlidir. Çevrimiçi varlığımıza dikkat ederek güçlü ve profesyonel bir imaj oluşturabiliriz. Sürekli bir süreçtir, ancak doğru yaklaşımla çevrimiçi varlığımızın bizim için çalışmasını sağlayabiliriz. Amaç bu, John. Hayatımızda olumlu bir etki yaratmak için internetin gücünden yararlanalım. Ben buna katılıyorum, Anna. Çevrimiçi varlığımız hakkında kasıtlı olalım ve lehimize çalışmasını sağlayalım. Ders 12. Kasabada bu yeni kafeyi buldum. Anna, kasabada yeni bir kafe buldum. Ambiyans mükemmel ve kahve harika. Kulağa harika geliyor John. Hafta sonları da açık mı? Hayır, korkarım sadece pazartesiden cumaya kadar açık. Hafta içi bir kafe. Oh, bu utanç verici. Hafta sonları ziyaret etmeyi umuyordum. Anlıyorum Anna. Orada hala hafta içi bir gezi planlayabiliriz. Rutinimizden güzel bir mola olacak. Haklısın John. Güne işten önce kafede başlamak ferahlatıcı bir değişiklik olabilir. Kesinlikle. Lezzetli bir fincan kahvenin tadını çıkarabilir ve sabahlarımıza olumlu bir notla başlayabiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum John. Önümüzdeki hafta kafeyi ziyaret etmeyi planlayalım. Bir plana benziyor, Anna. Hafta içi bir kahve macerası yaşayacağız ve deneyimin tadını çıkaracağız. Yeni yerler keşfetmek ve unutulmaz anlar yaratmak her zaman heyecan vericidir. Bekleyemem. Ben de Anna. Hayatı daha keyifli ve canlı kılan bunun gibi küçük şeylerdir.
Ders 13. Zaman alan toplantıları gerçekten iyi idare ettiğinizi fark ettim. Anla, zaman alan toplantıları çok iyi idare ettiğini fark ettim. Bunu nasıl yaparsın? John, toplantı başlamadan önce net hedefler koymaya çalışıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım, Anna. Tartışmanın odaklanmış ve üretken kalmasına yardımcı olur. Kesinlikle. Net bir gündeme ve belirli hedeflere sahip olmak, toplantıların çok uzun olmasını engelleyebilir. Ayrıca herkesin fikirlerini paylaşırken rahat hissettiği bir ortam yarattığınızı fark ettim. Evet, John. Açık iletişimi ve aktif katılımı teşvik etmek toplantıları daha verimli hale getirebilir. Herkesi meşgul ve yolda tutmayı nasıl başardığınız etkileyici. Teşekkür ederim, John. Herkesin girdilerine değer verildiği işbirlikçi bir atmosfer yaratmaya inanıyorum. Bu harika bir zihniyet, Anna. Yaratıcılığı ve etkili karar vermeyi teşvik eder. Ayrıca zamana dikkat etmeyi ve yoldan saparsa, sohbeti nazikçe ana konuya geri yönlendirmeyi öğrendim. Bu değerli bir yetenek, Anna. Gereksiz tehditlerin önlenmesine yardımcı olur ve toplantının odaklı kalmasını sağlar. Genel olarak, organize olmakla, hazırlıklı ve herkesin zamanına saygılı olmakla ilgilidir. Bunu görebiliyorum, Anna. Toplantıları yönetme yaklaşımınız övgüye değer ve olumlu sonuçlar veriyor. Teşekkür ederim, John. Verimli toplantıların daha verimli bir çalışma ortamına katkıda bulunduğuna inanıyorum. Daha fazla aynı fikirde olamazdım, Anna. Stratejileriniz ilham verici ve bunları kesinlikle kendi toplantılarımda uygulayacağım. Bunu duyduğuma sevindim, John. Toplantılarınızı büyük bir verimlilik ve etkinlikle ele alacağınızdan eminim. Güvenin için teşekkürler, Anna. Birbirimizden öğrenmeye ve başarılı işbirlikleri oluşturmaya devam edelim. Ders 14. Daha üretken olmaya ve ertelemekten kaçınmaya çalışıyorum. Anla, daha üretken olmaya ve ertelemekten kaçınmaya çalışıyorum. Herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle, John. Yararlı bulduğum bir strateji, görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara ayırmaktır. Kulağa pratik geliyor, Anla. Büyük görevleri daha az ezici hissettirebilir. Kesinlikle. Her seferinde küçük bir adıma odaklanarak, başlamak ve motive olmak daha kolaydır. Bu yaklaşımın değerini görüyorum. Ertelemenin içeri girmesini önlemeye yardımcı olur. Başka bir ipucu, kendimi sorumlu tutmak için her adım için belirli son tarihler belirlemektir. Bu mantıklı, Anna. Son teslim tarihleri aciliyet duygusu sağlayabilir ve yolda kalmamıza yardımcı olabilir. Ek olarak, bir görev üzerinde çalışırken dikkat dağıtıcı şeyleri olabildiğince ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmek çok önemlidir, Anna. Odaklanmamızı ve daha verimli çalışmamızı sağlar. Ayrıca şarj etmek ve tükenmişlikten kaçınmak için görevler arasında kısa molalar vermeyi faydalı buluyorum. Mola vermek üretkenlik için çok önemlidir, Anna. Enerjimizi ve zihinsel netliğimizi korumamıza yardımcı olur. Son olarak, organize kalmama yardımcı olan önemlerine ve aciliyetlerine göre görevlere öncelik veriyorum. Önceliklendirme anahtardır, Anna. Önce en kritik görevleri ele almamızı sağlar. Kesinlikle, John. Bu stratejileri uygulayarak ertelemenin üstesinden gelebildim ve daha fazlasını başardım. Tavsiyelerin çok değerli, Anna.
Onları rutinime dahil edeceğim ve daha üretken olmaya çalışacağım. Bunu duyduğuma sevindim John. Birlikte hedeflerimize ulaşabilir ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Kesinlikle, Anna. Üretkenlik ve başarı yolculuğumuzda birbirimizi destekleyelim. Ders 15. Son zamanlarda tıp alanında herhangi bir gelişme oldu mu? Anna, son zamanlarda tıp alanında herhangi bir gelişme oldu mu? Evet, John. Tıbbın çeşitli alanlarında önemli gelişmeler olmuştur. Bu büyüleyici, Anna. Bana bazı örnekler verebilir misiniz? Tabii ki. Dikkate değer bir gelişme, kişiselleştirilmiş tıp ve genetik terapilerdeki ilerlemedir. Kişiselleştirilmiş tıp umut verici geliyor. Nasıl çalışır? Tıbbi tedavileri bireyin spesifik genetik yapısına ve özelliklerine göre uyarlamayı içerir. Bu inanılmaz. Sağlık hizmetlerine yaklaşım şeklimizde devrim yaratabilir. Kesinlikle. Tedavi sonuçlarını iyileştirme ve yan etkileri en aza indirme potansiyeline sahiptir. Peki ya tıbbın diğer alanları? Kayda değer gelişmeler var mı? Bir başka ilerleme alanı da yapay zeka ve makine öğrenimi alanındadır. Ağı tıbba nasıl katkıda bulunur? Yapay zeka, çok miktarda tıbbi veriyi analiz edebilir ve teşhis, tahmin ve tedavi planlamasına yardımcı olabilir. Bu etkileyici. Bir müdahalelerin doğruluğunu ve verimliliğini artırabilir. Kesinlikle. Yapay zeka, sağlık profesyonellerini destekleme ve hasta bakımını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bahsetmek istediğin başka gelişmeler var mı, Anna? Bir diğer önemli gelişme ise rejeneratif tıp ve doku mühendisliği alanındadır. Kulağa ilgi çekici geliyor. Nasıl çalışır? Bilim adamları, transplantasyon amacıyla laboratuvarda doku ve organ yetiştirmede ilerleme kaydediyorlar. Bu dikkat çekici. Potansiyel olarak donör organ eksikliğini giderebilir. Evet, organ nakline ihtiyaç duyan hastalar için umut veriyor ve alanda devrim yaratabilir. Bu heyecan verici gelişmeleri paylaştığın için teşekkürler, Anna. Tıbbın geleceği umut verici görünüyor. Hoş geldin, John. Gerçekten heyecan verici bir zaman ve tıp alanında daha fazla ilerlemeyi dört gözle bekliyorum. Aynı şekilde, Anna. Haberdar olalım ve bu olağanüstü atılımlar hakkında bilgi edinmeye devam edelim. Ders 16. Çekkin için özel belgelere ihtiyacım var mı? Anna, bir gezi planlıyorum. Çekin için özel belgelere ihtiyacım var mı? Evet, John. Çoğu yerde çekkin için geçerli bir kimlik belgesi veya pasaport gerekmektedir. Bu mantıklı. Pasaportumu yanımda getireceğimden emin olacağım. Bu iyi bir fikir, John. Hazırlıklı olmak ve gerekli belgeleri elinizde bulundurmak her zaman daha iyidir. Katılıyorum, Anna. Uygun kimliğe sahip olmak seyahat sürecinin önemli bir parçasıdır. Kesinlikle. Sorunsuz bir çekkin deneyimi ve yönetmeliklere uygunluk sağlar. Herhangi bir sorunu önlemek için seyahatten önce pasaportumun geçerliliğini 2 kez kontrol edeceğim. Bu akıllıca bir hareket, John. Başka bir ülkeye girmek için geçerli bir pasaportun olması şarttır. Her ihtimale karşı pasaportumun fotokopisini de çekeceğim. Bu iyi bir önlem, John. Beklenmedik durumlarda kullanışlı olabilir.
Daha fazla güvenlik için fotokopiyi pasaportumdan ayrı bir yerde saklayacağım. Bu akıllıca bir karar John. Seyahat belgelerimizi güvenli ve emniyetli tutmak önemlidir. Hatırlattığın için teşekkürler Anna. Sorunsuz bir yolculuk için gerekli tüm belgelere sahip olmak çok önemlidir. Hoş geldin, John. Umarım harika ve sorunsuz bir yolculuk geçirirsiniz. Bunun için minnettarım Anna. Endişesiz bir seyahat deneyimi için her şeye sahip olduğumdan emin olacağım. Ders 17. Bir egzersiz rutini oluşturmaya çalışıyorum. Anna, bir egzersiz rutini oluşturmaya çalışıyordum. Nereden başlayacağınıza dair herhangi bir öneriniz var mı? Pekala, John, başlamak için iyi bir yol, bazı kardiyo egzersizlerini rutinine dahil etmektir. Bu bir plan gibi geliyor Anna. Ne tür kardiyo egzersizleri önerirsiniz? Kalp atış hızınızı yükseltmek ve kaslarınızı ısıtmak için 10 dakikalık bir koşu veya tempolu yürüyüşle başlamanızı öneririm. Bu kulağa uygulanabilir geliyor. Kanın akmasını sağlamak ve antrenmana hazırlanmak için harika bir yol. Evet, genel dayanıklılığınızı ve dayanıklılığınızı da artırmanıza yardımcı olur. Koşudan sonra haltere geçmeli miyim? Evet, halter güç kazanmak ve kaslarınızı tonlamak için mükemmel bir yoldur. Yeni başlayan biri olarak haltere nasıl yaklaşmalıyım? Daha hafif ağırlıklarla başlayın ve uygun form ve tekniğe odaklanın. Daha rahat ve kendinden emin hissettiğinizde ağırlığı kademeli olarak artırın. Bu mantıklı. Yaralanmaları önlemek için uygun forma öncelik verdiğimden emin olacağım. Bu önemli, John. Daha hafif ağırlıkları doğru formla kaldırmak, ağır ağırlıkları zayıf formla kaldırmaktan daha iyidir. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Tutarlılık ve kademeli ilerleme anahtar gibi görünüyor. Kesinlikle, John. İlerlemeyi görmek ve antrenmanlarınızın faydalarından yararlanmak için tutarlılık hayati önem taşır. Tavsiye için teşekkürler Anna. Rutinime 10 dakikalık bir koşu ve halter dahil edeceğim. Hoş geldin, John. Düzenli egzersizin faydalarından yararlanacağınıza ve kendinizi harika hissedeceğinize eminim. Bu fitness yolculuğuna başlamak için heyecanlıyım, Anna. Daha sağlıklı ve daha güçlü bir gelecek için. Ders 18. Orada iyi oteller biliyor musunuz? Anna, Londra'ya bir gezi planlıyorum. Orada iyi otel biliyor musunuz? Evet, John. Şehir merkezine yakın Hilton'u tavsiye ederim. Kulağa elverişli bir yer gibi geliyor Anna. Onu iyi bir seçim yapan nedir? Hilton konforlu odaları, mükemmel hizmeti ve kullanışlı olanakları ile tanınır. Tam olarak aradığım şey bu. Rahat ve keyifli bir konaklama istiyorum. Hilton'da ayrıca çeşitli yemek seçenekleri, fitness merkezi ve spa bulunmaktadır. Bunu duymak harika. Otel içinde olanaklara sahip olmak her zaman güzeldir. Kesinlikle, John. Genel rahatlığa katkıda bulunur ve misafir deneyimini geliştirir. Hilton, Londra'daki popüler yerlerin yakınında mı? Evet, birçok ünlü simge yapıya ve cazibe merkezine yakın konumdadır. Bu da onu şehri keşfetmek için uygun bir üs haline getirir. Bu mükemmel. Londra'daki zamanımı en iyi şekilde değerlendirmek ve mümkün olduğunca çok yeri ziyaret etmek istiyorum. Hilton'da kalmak, etrafta dolaşmanızı ve keşfetmenizi kesinlikle kolaylaştıracak, John. Tavsiye için teşekkürler Anna.
Yolculuğum için Hilton'da bir oda rezervasyonu yapmayı araştıracağım. Hoş geldin, John. Eminim harika bir konaklama geçireceksiniz ve Londra'da zamanınızın tadını çıkaracaksınız. Yardımın için minnettarım Anna. Hilton'da harika bir gezi ve konforlu bir konaklama için sabırsızlanıyorum. Ders 19. Bir otelde mi kaldınız yoksa bir konaklama mı kiraladınız? Anna, geçenlerde tatile gittim. Bir otelde mi kaldınız yoksa bir konaklama mı kiraladınız? Bu sefer biraz farklıydı John. Bir otelde kalmak yerine bir konaklama yeri kiralamaya karar verdim. İlginç bir şey, Anna. Bunun yerine bir kiralama seçmenize neden olan nedir? Bir konaklama kiralamak bana daha sade bir his ve kendi yemeklerimi pişirme özgürlüğü verdi. Bunun ne kadar çekici olacağını görebiliyorum, Anna. Otelde kalmaktan farklı bir deneyim sunuyor. Evet, kendimi yerel kültüre kaptırmama ve geçici bir yerel sakin gibi hissetmemi sağladı. Bir konaklama kiralama sürecini kolay ve kullanışlı buldunuz mu? Kesinlikle, John. Kiralık mülkleri bulmayı ve rezervasyon yapmayı kolaylaştıran birçok çevrimiçi platform vardır. Bunu bilmek güzel. Gelecekteki geziler için uygun bir seçenek gibi görünüyor. Kesinlikle öyle, John. Ayrıca, özellikle daha uzun konaklamalar için veya bir grup halinde seyahat ederken daha uygun maliyetli olabilir. Kiralık konaklama ile ilgili herhangi bir zorluk veya sakıncalarınız oldu mu? Bir zorluk, kiralık mülkün beklentilerimi karşılamasını ve sağlanan açıklamayla eşleşmesini sağlamaktı. Bu anlaşılabilir bir durum. Rezervasyon yapmadan önce kapsamlı araştırma yapmak ve yorumları okumak önemlidir. Aynen öyle, John. Ne bekleyeceğinizi net bir şekilde anlamaya ve sürprizlerden kaçınmaya yardımcı olur. Bir sonraki seyahatim için bir konaklama kiralamayı düşüneceğim, Anna. Akıllıca bir hamle gibi geliyor. Bunu duyduğuma sevindim John. Sunduğu farklı deneyimin tadını çıkaracağınıza eminim. Deneyiminizi paylaştığınız için teşekkürler Anna. Farklı konaklama seçeneklerini keşfetmek her zaman yararlıdır. Hoş geldin, John. Umarım bir sonraki tatilinizde harika zaman geçirirsiniz. İster otel ister kiralık konaklama seçin. Bunun için minnettarım Anna. Seçeneklerimi açık tutacağım ve seyahat planlarım için en iyi seçimi yapacağım. Ders 20. Heyecan verici planlar veya projeler var mı? Anna, son zamanlarda nasılsın? Heyecan verici planlarınız veya projeleriniz var mı? Fazla değil, John. Gerçekten sadece rahatlıyorum ve biraz boş zaman geçirmenin tadını çıkarıyorum. Kulağa hoş geliyor Anna. Ara sıra ara vermek ve şarj etmek önemlidir. Kesinlikle, John. Sağlıklı bir işayam dengesinin korunmasına ve tükenmişliğin önlenmesine yardımcı olur. Tamamen katılıyorum. Bazen biraz rahatlama uzun bir yol kat edebilir. Kesinlikle. Gençleşmemizi ve yenilenmiş ve daha üretken geri dönmemizi sağlar. Bundan bahsetmişken, yakında yetişmeliyiz. Son konuşmayalı epey oldu. Haklısın John. Sohbetlerimizi özlüyorum. İkimiz için de işe yarayan bir zaman bulalım. Bu bir plan gibi geliyor Anna. Yakında sana ulaşacağım ve bir yakalama seansı ayarlayacağım. Bu harika olurdu John. Son deneyimlerinizi ve güncellemelerinizi duymayı dört gözle bekliyorum. Aynı şekilde Anna. Paylaşmak ve yeniden bağlanmak güzel olacak. Kendine iyi bak ve yakında konuşalım. Sen de John.
Kendine iyi bak ve iyi kal. Sohbetimizi dört gözle bekliyorum. Ders 21. Çalışmalarınızı hiç icra ettiniz veya sergilediniz mi? Anna, son eserlerinden bazılarını internette gördüm. Güzel seçimler. Çalışmalarınızı hiç sergilediniz veya sergilediniz mi? Teşekkür ederim, John. Evet, çalışmalarımı birkaç yerel galeride sergileme fırsatım oldu. Bu harika, Anna. Çalışmalarınızı sergilemek ödüllendirici bir deneyim olmalıdır. Kesinlikle öyle, John. Sanatımı sergilemek ve başkalarından geri bildirim almak için bir şans. Hiç sanat eserinizi herhangi bir canlı etkinlik veya gösteride sergilediniz mi? Evet, izleyicilerin önünde sanat yarattığım birkaç sanat fuarına ve canlı resim etkinliklerine katıldım. Kulağa heyecan verici geliyor, Anna. Sanatınızı gerçekleştirmek, yaratıcı sürece benzersiz bir dinamik eklemelidir. Kesinlikle, John. İzleyicilerle etkileşime girmemi ve sanatsal yolculuğu gerçek zamanlı olarak paylaşmama izin veriyor. Gelecek sergileriniz veya performanslarınız var mı? Şu an değil, John. Daha çok yeni parçalar yaratmaya ve farklı teknikleri keşfetmeye odaklanıyorum. Bu harika bir yaklaşım gibi görünüyor, Anna. Sanatsal araştırmalara zaman ayırmak önemlidir. Katılıyorum, John. Yaratıcı süreci taze tutar ve bir sanatçı olarak kişisel gelişime izin verir. Daha fazla sanat eserinizi görmeyi ve belki de gelecekteki sergilerinizden veya performanslarınızdan birine katılmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkür ederim, John. Yaklaşan etkinlikler veya şovlar hakkında sizi kesinlikle güncel tutacağım. Bu harika olurdu, Anna. Harika çalışmaya devam edin ve sanatsal yolculuğunuzu desteklemeye devam edeceğim. Desteğin için minnettarım, John. Benim için çok şey ifade ediyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin, Anna. Bu benim zevkim. Yeteneğinizde başkalarına yaratmaya ve ilham vermeye devam edin. Ders 22. Planlama faaliyetlerine odaklanabiliriz. Anna, seyahat düzenlemelerimizi tamamladık. Uçuşlar ve konaklama yerleri sıralanır. Şimdi, planlama faaliyetlerine odaklanabiliriz. Bu harika, John. Lojistiğin yerinde olması, güzergahımızı planlamayı kolaylaştırır. Aynen öyle, Anna. Gezimizden en iyi şekilde yararlanmalı ve en iyi turistik yerleri keşfetmeliyiz. Ziyaret etmek istediğiniz belirli aktiviteler veya yerler var mı? Yerel kültürü keşfetmeye, geleneksel mutfağı denemeye ve tarihi simge yapıları ziyaret etmeye hevesliyim. Kulağa harika geliyor, John. Planlarımıza müzelere, yerel pazarlara ve ikonik simge yapılara ziyaretleri dahil edebiliriz. Ayrıca yakındaki bazı güzel yürüyüş parkurları ve doğal yerler hakkında da duydum. Doğada biraz zaman geçirmek harika olurdu. Kesinlikle, John. Açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri eklemek, güzergahımıza güzel bir denge getirecektir. Bölgede mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler veya aktiviteler için önerileriniz var mı? İlgi alanlarımıza göre uyarlanmış öneriler için yerel turizm danışma merkezine göz atmanızı öneririm. En iyi önerilere sahip olacaklar. Bu iyi bir fikir, Anna. Etkinlikler ve ilgi çekici yerler hakkında güncel bilgilere sahip olacaklar. Planlarımız konusunda da esnek olmalıyız. Kendiliğinden keşifler ve yerel öneriler için biraz yer bırakmalıyız. Tamamen katılıyorum, Anna. Gizli mücevherlere ve beklenmedik deneyimlere rastlamak her zaman heyecan vericidir.
Planlanmamış maceralar için programımızda biraz boş zaman bıraktığınızdan emin olalım. Kesinlikle, Anna. Bu şekilde akışta devam edebilir ve yolculuğumuzun ruhunu tam olarak kucaklayabiliriz. Birlikte unutulmaz anılar keşfetmeyi ve yaratmayı dört gözle bekliyorum. John. Ben de, Anna. Yeni deneyimler ve paylaşılan maceralarla dolu harika bir yolculuk olacak. En iyi şekilde yararlanalım John. Seninle bu seyahat macerasına atılmak için sabırsızlanıyorum. Aynı şekilde, Anna. İnanılmaz bir yolculuk olacak. Unutulmaz anlara hazır olun. Ders 23. Yeni kıyafetlere ihtiyacım olduğunu fark ettim. Anna, yeni kıyafetlere ihtiyacım olduğunu fark ettim. Hadi alışverişe gidelim. Elbette, John. Ne tür kıyafetler arıyorsunuz? Günlük giyim için rahat kıyafetlere ihtiyacım var. Harika. Aklınızda belirli renkler veya stiller var mı? Siyah, gri ve lacivert gibi nötr renkleri tercih ederim. Stillere gelince, klasik ve modern karışımını seviyorum. Bu iyi bir başlangıç noktası, John. Kolayca karıştırılabilen ve eşleştirilebilen çok yönlü parçalar arayabiliriz. Kesinlikle, Anna. Hem şık hem de işlevsel bir gardırop inşa etmek istiyorum. Bölgedeki bazı popüler giyim mağazalarına göz atarak başlayabiliriz. Bir plana benziyor, Anna. Farklı mağazaları keşfetmeye ve farklı stiller denemeye açım. Satın almadan önce kıyafetleri denemek her zaman iyi bir fikirdir. Uygun bir uyum sağlamaya yardımcı olur. Katılıyorum, Anna. Uyum hem konfor hem de stil için önemlidir. Alışveriş gezimizden en iyi şekilde yararlanmak için devam eden satışları veya indirimleri de takip edebiliriz. Bu akıllıca bir yaklaşım, Anna. Bütçemizden en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olacak. Hava ve mevsimlik kıyafet seçeneklerini de göz önünde bulundurmayı unutmayın. Haklısın, Anna. Mevcut mevsime uygun kıyafetler seçmek önemlidir. İhtiyacınız olan temel öğelerin bir listesini yapalım ve alışveriş çılgınlığımız sırasında bunlara öncelik verelim. Bu iyi bir fikir, Anna. Bizi odaklanmış ve organize tutacaktır. Gardırobunuza harika yeni eklemeler bulmana yardım etmeyi dört gözle bekliyorum John. Teşekkür ederim, Anna. Yardımınız ve moda anlayışınız çok takdir edilecektir. Benim için bir zevk, John. Bu alışveriş gezisini eğlenceli ve başarılı hale getirelim. Kesinlikle, Anna. Yardımınızla gardırobumu yenilemek için heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Ders 24. Yeni bir işe yeni başladım ve profesyonel kıyafetlere ihtiyacım var. Anna, heyecan verici haberlerim var. Yeni bir işe başladım ve profesyonel kıyafetlere ihtiyacım var. Tebrikler John. Bu harika bir haber. İyi bir izlenim bırakmak için profesyonelce giyinmek önemlidir. Teşekkür ederim, Anna. İş yeri için doğru kıyafetlere sahip olduğumdan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Kıyafet kodu veya herhangi bir özel gereksinim olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Evet, şirket iş gündelik kıyafet kurallarından bahsetti. Bu yüzden resmi ve yarı resmi kıyafetlerin bir karışımına ihtiyacım olacak. Bu iyi bir başlangıç noktası, John. Çok yönlü ve farklı kombinasyonlarda giyilebilen parçalar arayabiliriz. Katılıyorum, Anna. Farklı kıyafetler oluşturmak için karıştırıp eşleştirebileceğim birkaç önemli parçaya sahip olmak istiyorum. Birkaç yakışıklı elbise gömleği ve birkaç pantolon arayarak başlamaya ne dersiniz?
Bu bir plan gibi geliyor Anna. Elbise gömleklerini farklı bağlarla giyebilir veya kazak veya blazerlerle katlayabilirim. Mükemmel. Ayrıca iş yerine uygun rahat bir çift ayakkabı arayabiliriz. Evet, profesyonel bir görünüm ve gün boyunca rahat olmak için iyi bir çift ayakkabı şarttır. Profesyonel takımı tamamlamak için kemerler ve klasik bir kol saati gibi aksesuarları düşünmeyi unutmayın. Haklısın Anna. Bu küçük detaylar genel görünümü tamamlamada büyük bir fark yaratabilir. Alışveriş gezimizden en iyi şekilde yararlanmak için devam eden satış veya indirimlere de dikkat edelim. Bu akıllıca bir fikir, Anna. Bankayı bozmadan profesyonel bir gardırop yapmama yardımcı olacak. Mükemmel profesyonel kıyafetleri bulmana yardım etmekten heyecan duyuyorum John. Yeni işinizde keskin ve kendinden emin görüneceksiniz. Teşekkür ederim Anna. Rehberliğiniz ve moda uzmanlığınız büyük beğeni topluyor. Benim için bir zevk, John. Bu alışveriş gezisini başarılı hale getirelim. İşte yeni işiniz ve şık bir gardırobun. Teşekkürler Anna. Alışveriş ortağım olduğun için minnettarım. Hadi bunu gerçekleştirelim. Ders 25. Bir sonraki tatilimizi düşünüyordum. Anna, bir sonraki tatilimizi düşünüyordum. Tayland güzel plajlarıyla ünlüdür, Japonya ise zengin tarihiyle ünlüdür. Her iki hedef de kulağa harika geliyor, John. Muhteşem plajlarda dinlenmek veya kendimizi büyüleyici bir kültüre dalmak arasında bir seçeneğimiz var. Bu doğru, Anna. Tayland nefes kesen kıyı manzaraları ve deniz kenarında gevşeme fırsatı sunuyor. Beyaz kumlu plajlarda gezindiğinizi ve berrak suların tadını çıkardığınızı hayal edin. Mükemmel bir tropikal kaçamak olurdu. Ve Japonya, antik tapınakları, geleneksel mimarisi ve derin tarihi kökleri ile eşsiz bir kültürel deneyim sağlayacaktır. Evet, John. Kyoto tapınakları veya Tokyo'nun antik kaleleri gibi tarihi yerleri keşfetmek zenginleştirici bir macera olacaktır. Geleneksel çay törenlerine tanık olma, güzel bahçeleri ziyaret etme ve hatta canlı gece hayatını deneyimleme şansımız olacak. Kesinlikle, John. Japonya'nın gelenek ve modernliğin karışımı gerçekten büyüleyici. Öte yandan Tayland'da adaya atlayabilir, berrak sularda şnorkelle yüzebilir ve lezzetli Tayland mutfağının tadını çıkarabiliriz. Pad Thai gibi yerel lezzetleri denemek veya rahatlatıcı bir Thai masajıyla kendinizi şımartmak inanılmaz olurdu. Zor bir karar Anna. Her iki yerde inanılmaz deneyimler ve anılar sunuyor. Belki yılın zamanını, kişisel tercihlerimizi ve en heyecanlı olduğumuz etkinlikleri düşünebiliriz. Bu iyi bir yaklaşım Anna. Bizimle en çok yankı uyandıran ve çıkarlarımızla uyumlu olanı düşünmeliyiz. Hangi destinasyonu seçersek seçelim, eminim birlikte unutulmaz bir deneyim yaşayacağız, John. Katılıyorum Anna. En önemli şey birlikte kaliteli zaman geçirmek ve kalıcı anılar yaratmaktır. Daha fazla araştırma yapmak ve tartışmak için biraz zaman ayıralım. Bilinçli bir karar vereceğiz ve inanılmaz bir tatil planlayacağız. Bir plana benziyor, Anna. Bu seçenekleri keşfetmekten ve sizinle bir ömür boyu sürecek bir macera planlamaktan heyecan duyuyorum. Ben de, John. Bu kararı verelim ve bir sonraki muhteşem yolculuğumuz için günleri geri saymaya başlayalım. Ders 26. Bir resim çizdin mi? Anna, resim çizdin mi? Yaratıcı yönünü araştırdığını duydum.
Hayır John, resim çizmedim. Ben gerçekten sanatçı değilim. Sorun değil, Anna. Yaratıcılığı ifade etmenin başka birçok yolu var. Başka sanatsal aktiviteler denediniz mi? Yazmayı ve fotoğrafçılığı severim. Kendimi farklı şekillerde ifade etmemi sağlarlar. Bu harika, Anna. Yazma ve fotoğrafçılık, yaratıcılık ve kendini ifade etme için harika çıkış noktalarıdır. Yazmayı düşüncelerimi ve duygularımı paylaşmanın terapötik bir yolu olarak görüyorum. Kelimelerin okuyucunun zihninde bir resim çizmesi şaşırtıcı. Yazma becerileriniz etkileyici olmalı. Teşekkür ederim, John. Düşüncelerimi ve duygularımı kelimelerle aktarmak için elimden geleni yapıyorum. Ve fotoğrafçılık anları yakalar ve görseller aracılığıyla hikayeler anlatır. Güçlü bir ortam. Kesinlikle, John. Kameramla güzel manzaralar ve samimi anlar yakalamaktan zevk alıyorum. Bu harika, Anna. Fotoğraflarınız benzersiz bakış açınızın bir yansıması olmalıdır. Umarım öyle, John. Özel bir anı yakalamak veya bir fotoğraf aracılığıyla bir duygu uyandırmak her zaman ödüllendiricidir. Resim yapmak sizin işiniz olmasa bile, farklı yaratıcı yolları keşfetmek ve sizinle neyin rezonansa girdiğini bulmak önemlidir. Katılıyorum John. Herkesin kendini sanatsal olarak ifade etmenin kendine özgü bir yolu vardır. Kesinlikle, Anna. Her şey yaratıcı süreçte neşe ve tatmin bulmakla ilgilidir, ortam ne olursa olsun. Birbirimizin yaratıcı çabalarını takdir edip destekleyebildiğimiz için mutluyum, John. Ben de, Anna. Kendimizi farklı şekillerde nasıl ifade edebileceğimizi görmek ilham verici. Yaratıcılığımızı keşfetmeye ve yol boyunca birbirimizi cesaretlendirmeye devam edelim. Kesinlikle, Anna. İşte bireysel sanatsal yolculuklarımızı kucaklamak ve yaratıcı arayışlarımızda tatmin bulmak. Ders 27. Hiç Maldivlere gittin mi? Anna, hiç Maldivlere gittin mi? Bozulmamış suları ve beyaz kumlu plajları olduğunu duydum. Hayır, John. Henüz oraya gitmedim ama kesinlikle seyahat listemde. Resimler gördüm ve turkuaz sular ve toz beyaz kum kesinlikle çarpıcı görünüyor. Tropikal bir cennet gibi geliyor John. Ne kadar rahatlatıcı ve güzel olması gerektiğini hayal edebiliyorum. Evet, Anna. Maldivler nefes kesici doğal güzelliği ve lüks tatil köyleri ile tanınır. Canlı mercan resifleri ve çeşitli deniz yaşamı ile sualtı dünyasının da inanılmaz olduğunu duydum. Doğru, Anna. Maldivler'de şnorkelli yüzme veya dalış, doğa meraklıları için bir hayalin gerçekleşmesi olacaktır. Ve sahilde uzandığınızı, ayak parmaklarınızın arasındaki yumuşak kumu hissettiğinizi ve güneşi içtiğinizi hayal edin. Dinlenmek ve koşuşturmadan uzakta doğanın huzurunun tadını çıkarmak için mükemmel bir destinasyondur. Pitoresk manzaralara hayran kalırken serinletici bir içki yudumlarken kendimi zaten hayal edebiliyorum. Ve kıyı şeridi boyunca yavaşça yürüyüşler yapın, dalgaların yumuşak sesini dinleyin. Kesinlikle bir gün oraya bir gezi planlamalıyız, John. Unutulmaz bir deneyim olurdu. Katılıyorum, Anna. Maldivleri ziyaret etmeyi ve o tropikal cennette anılar yaratmayı bir hedef haline getirelim. O günün gelmesini bekleyemem John. İkimiz için de rüya gibi bir tatil olacak. Kesinlikle, Anna. İşte Maldivlerin bozulmamış sularını ve beyaz kumlu plajlarını keşfetmenin gelecekteki macerasına. Ders 28.
Stresi yönetmek çoğumuz için bir mücadele olabilir. Anla, stresi yönetmek çoğumuz için bir mücadele olabilir. Bunu yönetmek için ne yapıyordun? John, birkaç farklı şey denedim. Bana yardımcı olan bir şey farkındalık ve meditasyon uygulamaktır. Bu harika, Anna. Mevcut olmak ve şimdiki ana odaklanmak için zaman ayırmak stresi kesinlikle azaltabilir. Evet, zihnimi susturmama ve kaosun ortasında biraz iç sakinlik bulmama izin veriyor. Kendimi bunalmış hissettiğimde derin nefes egzersizleri deniyorum. Rahatlamama ve netliği yeniden kazanmama yardımcı oluyor. Derin nefes almak basit ama etkili bir tekniktir John. Bu kadar basit bir şeyin olumlu bir etkisi olması şaşırtıcı. Kesinlikle, Anna. Yaptığım bir başka şey de koşuya gitmek veya yoga yapmak gibi düzenli fiziksel egzersiz yapmak. Egzersiz, gerginliğini serbest bırakmanın ve endorfinleri, bu iyi hissettiren hormonları arttırmanın harika bir yoludur. Gerçekten öyle, Anna. İyi bir antrenmandan sonra bir başarı duygusu ve pozitiflik dalgası hissediyorum. Ayrıca öz bakım ve rahatlamaya öncelik vermek için çaba sarf ediyorum. Kendime zaman ayırmak ve zevk aldığım şeyleri yapmak şarj olmama yardımcı oluyor. Bu önemli, Anna. Stresle daha iyi başa çıkabilmek için kendimize dikkat etmeliyiz. Kesinlikle, John. Ve sevdiklerinizle konuşmak ve gerektiğinde destek aramak benim için etkili oldu. Bir destek sistemine sahip olmak çok önemli, Anna. Düşüncelerimizi ve duygularımızı paylaşmak rahatlık ve bakış açısı sağlayabilir. Aynen öyle, John. Mücadelelerimizde yalnız olmadığımızı bilmek güven verici. Hepimiz bu işte birlikteyiz, Anna. Stresi yönetmenin ve kendimize bakmanın yollarını nasıl bulabileceğimizi görmek cesaret verici. Kesinlikle, John. Proaktif olarak ve farklı teknikleri keşfederek, stres yönetimi için etkili stratejiler geliştirebiliriz. Refahımıza öncelik vermeye ve bu yolculukta birbirimizi desteklemeye devam edelim, Anna. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. İşte dengeyi bulmak ve stresi sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek. Ders 29. Tatilimizin başlamasını bekleyemem. Anna, yaptığımız tüm bu planlarla tatilimizin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum John. Heyecan verici ve unutulmaz bir kaçamak olacak. Kesinlikle, Anna. Yeni yerler keşfetmeyi ve birlikte harika anılar yaratmayı dört gözle bekliyorum. Ben de, John. Yaşayacağımız maceraları ve paylaşacağımız deneyimleri şimdiden hayal edebiliyorum. Günlük rutinlerimizden ferahlatıcı bir mola ve yeniden şarj olma şansı olacak. Ve en iyi Katılıyorum yanı, John. tüm yolculuk Normal boyunca birbirimizin hayatlarımızdan yanında uzaklaşmak olacağımızdır. ve kendimizi yeni çevreye sokmak canlandırıcı olacaktır. Onu daha da özel olacaktır. yapan da bu, John. Senin yanımda olması her deneyimi daha anlamlı kılar. Aynı şekilde, Anna. Harika bir ekip oluşturuyoruz ve seyahat arkadaşım olduğunuz için minnettarım. Teşekkür ederim, John. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Birlikte, bu tatili gerçekten unutulmaz kılacağız. Öyleyse günleri geri sayalım, Anna, ve inanılmaz bir maceraya hazırlanalım. Kesinlikle, John. Zaman uçacak ve biz farkına varmadan, çok beklenen tatilimize başlayacağız. İşte yükselen beklenti ve heyecan, Anna. Tatilimiz harika olacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım John. En iyi şekilde yararlanalım ve her anın tadını çıkaralım. Ders 30.
Fiyatlar da uygun muydu? Anna, daha önce alışverişe gittiğini söylemiştin. Fiyatlar da uygun muydu? Evet, John. Fiyatlar beni hoş bir şekilde şaşırttı. Oldukça makul davrandılar. Bunu bilmek güzel, Anna. İyi fırsatlar bulabilmemiz ve bankayı kırmamamız her zaman güzeldir. Kesinlikle, John. Paramızın karşılığını aldığımızı hissettiğimizde alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getirir. Katılıyorum Anna. Kalite ve satın alınabilirlik arasında bir denge bulmak önemlidir. Ve söylemeliyim ki, satışlar ve indirimler kesinlikle harika pazarlıklar elde etmede yardımcı oldu. Bu bir bonus, Anna. Satış ve indirimlerden yararlanmak bize fazladan para kazandırabilir. Herhangi bir satın alma yapmadan önce fiyatları karşılaştırdığımdan ve en iyi fırsatları aradığımdan emin oldum. Akıllıca hareket, Anna. Biraz araştırma yapmak ve en iyi fiyatlar için alışveriş yapmak her zaman akıllıca olacaktır. Evet, John. Satın almak istediğim ürünler için adil bir fiyat aldığımdan emin olmak istedim. Görünüşe göre başarılı oldun, Anna. Makul fiyatlar ve iyi pazarlıklar bulmak bir kazan-kazan durumudur. İhtiyacım olanı çok fazla harcamadan bulabildiğim için mutluyum, John. Tatmin edici bir duygu, Anna. Akıllı seçimler yaptığımızı bilerek satın alımlarımızın tadını çıkarabiliriz. Kesinlikle, John. Her şey bilgili bir müşteri olmak ve bilinçli kararlar vermekle ilgili. Aferin Anna. Alışveriş geziniz birden fazla yönden verimli görünüyor. Teşekkür ederim, John. Nasıl sonuçlandığından memnunum. Başarılı ve bütçe dostu bir alışveriş deneyimi oldu. Bu harika, Anna. Alışverişe gittiğimizde makul fiyatlar ve harika fırsatlar bulmak için burada.